Bir düşün, devlet sana şunu söylüyor. Merak etme, ekonomiyi ben yöneteceğim. Her şey planlı, her şey kontrol altında. Peki sana şunu söylesem, bu özgürlüğün yavaş yavaş elden alınması olabilir. İşte bu iddiayı ortaya koyan adam Friedrich Hayek. 1899 Viyana, Avrupa'nın kalbi, sanatın, bilimin, müziğin merkezi. Sigmund Freud burada insan zihnini çözmeye çalışıyor. Gustav Mahler burada müzik tarihini değiştiriyor. Ve bir çocuk tüm bunların ortasında büyüyor. Friedrich Hayek. İşte bu ihtişamın altında görünmeyen bir çatlak var. İmparatorluk yavaş yavaş çöküyor. Kimse farkında değil ta ki 1914'e kadar. Bir anda her şey değişiyor. Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Hayek daha 15 yaşında ama birkaç yıl sonra kendini cephede buluyor. Düşünsene bir gün Viyana'da kitap okuyorsun, ertesi gün Siber'desin. Çamur, korku, belirsizlik ve en önemlisi kaos. Savaş bittiğinde her şey bitmişti. İmparatorluk yok, para değersiz. İnsanlar fakir ve kimse ne yapacağını bilmiyor. İşte tam da burada Hayek bir şey fark etti. Ekonomi sadece rakam değildir. Ekonomi insanın hayatıdır ve yanlış yönetilirse toplum çöker. Çünkü o şunu gördü, bir ülke sadece savaşla değil, yanlış ekonomik kararlarla da yıkılabilir. Ve belki de en kritik farkındalığı şuydu. İnsanlar kriz anında özgürlüklerinden vazgeçmeye hazırdır. Yeter ki biri çıkıp desin ki ben çözerim. İşte Hayek'in tüm hayatı bu sorunun cevabını aramakla geçti. Devlet mi kurtarır yoksa özgürlük mü? Devlet sana diyor ki ekonomiyi ben yöneteceğim. Ne üretileceğine, ne kadar üretileceğine, hatta kimin kazanacağına bile ben karar veririm. İlk başta kulağa güvenli geliyor. Çünkü belirsizlik azalıyor, risk düşüyor, her şey planlı. Ama Hayek burada kritik bir şey fark ediyor. Sen sadece karar vermeyi bıraktığın anda özgürlüğünden küçük bir parça veriyorsun. Bir karar daha, bir etki daha, bir kontrol daha ve fark etmeden hayatındaki önemli seçimler başkalarının eline geçiyor. Ne iş yapacağın, ne kadar kazanacağın, hatta bazen ne söyleyeceğin bile. Hayek'in korkusu şu değildi. Devlet kötü niyetli değil. Hayır, devlet fazla güçlü. Çünkü güç doğası göre büyür ve büyüdükçe alan kaplar ve o alan senin alanındır. İşte bu yüzden Hayek şunu söylüyor. Özgürlük bir anda kaybolmaz. Yavaş yavaş parça parça gider. Ve en tehlikelisi de şu, gittiğini fark etmezsin. Ve sahneye başka bir dev giriyor. John Maynard Keynes. Zeki, karizmatik ve sistemin içerisinden birisi. Hayek sokaktan gelen, kaosu görmüş bir adam. Keynes ise sistemi içeriden tamir etmek isteyen biri. Ve Keynes sahneye çıkıp şunu söylüyor. Piyasa her zaman doğruyu yapmaz. Krizler kendiliğinden düzelmez. Devlet devreye girmeli. Özellikle de kriz anlarında. İnsanlar harcama yapmaz, şirketler yatırım yapmaz, ekonomi kilitlenir. Ve Keynes diyor ki devlet para harcamalı. İnsanlara iş vermeli, talebi canlandırmalı. Gerekirse borç almalı çünkü ona göre ekonomiyi kurtarmak için kısa vadede kuralları esnetebilirsin. Ve sonra kamera Hayek'e dönüyor. Hayek başını sallıyor ve çok net konuşuyor. Devlet ekonomiyi yönetemez çünkü kimse tüm bilgiyi bilemez. Yapay müdahale dengeleri bozar. Ve en sert uyarısı geliyor. Bugün yapılan küçük bir müdahale yarın daha büyük bir müdahaleyi zorunlu kılar. Yani bir kere oyuna giren devlet oyundan çıkamaz ve sistem bağımlı hale gelir. Keynes kısa vadeyi düşünür. İnsanlar bugün işsiz. Hayek ise uzun vadeyi düşünür. Özgürlük yarın yok olabilir. Keynes der ki uzun vadede hepimiz ölüyüz. Hayek ise şunu söyler. Evet ama o uzun vadede nasıl bir sistemle yaşayacağımız önemli. Ve işte bu yüzden tartışma sadece ekonomi değildi. Bu güvenlik mi, özgürlük mü? Kontrol mü, birey mi? Ve belki de en çarpıcı gerçek şu. İkisi de haklı gibi görünüyordu ama aynı anda ikisi birden doğru olamazdı. Hayek'in önemli fikri şu. Hiç kimse ekonominin tamamını bilemez. Bu cümle basit gibi duruyor ama aslında bütün sistemi yerinden yönetiyor. Şöyle düşün. Bir şehirde binlerce işletme var. Marketler, fırınlar, fabrikalar. Her biri küçük küçük kararlar alıyor. Bir fırıncı sabah kaç ekmek yapacağına karar veriyor. Bir çiftçi ne ekeceğini, bir nakliyeci hangi ürünü nereye götüreceğini ve bu kararların her biri küçük bir bilgiye dayanıyor. Fırıncı biliyor mahallede talep arttı. Çiftçi biliyor bu yıl yağmur az. Nakliyeci biliyor mazot pahalandı. Şimdi kritik soru şu. Devlet bu bilgilerin hepsini aynı anda bilebilir mi? Hayek'e göre bu imkansız. Çünkü bu bilgiler merkezi bir yerde toplanmaz. Sürekli değişir. İnsanların zihnindedir. İşte bu yüzden devlet oturup masa başında şunu diyemez. Bu yıl şu kadar üretilecek. İşte gerçek hayat Excel tablosu gibi değildir çünkü. Peki sistem nasıl çalışıyor? İşte burada devreye piyasa giriyor. Hayek'e göre piyasa dev bir iletişim ağıdır. Ve bu ağın dili fiyatlardır. Mesela ekmek pahalanıyor. Bu ne demek? Talep arttı ya da üretim azaldı. Fırıncı bunu görür. Daha fazla üretir. Çiftçi bunu görür. Daha fazla buğday eker. Kimseye bir emir vermez ama sistem kendi kendine çalışır. İşte Hayek'in dehası burada. Düzen plansızlıktan doğar. Şimdi kritik bir kırılma noktası var. Devlet gelip de fiyatlara müdahale ederse ne olur? Mesela dese ki ekmek ucuz olacak. İlk başta güzel. İnsanlar ucuz ekmek alıyor ama fırıncı daha az kazanıyor. Bu yüzden üretim düşürüyor ya da yapan kişi azalıyor. Çiftçi daha az ekiyor ve bir süre sonra raflar boş. Yani sorun çözülmüyor, daha da büyüyor. Çünkü devlet sinyali bozuyor. Ve Hayek'in en sert uyarısı geliyor. Fiyatlarla oynarsan gerçekliği bozarsın. Çünkü fiyat sadece bir sayı değildir. Bilgidir ve o bilgi kaybolursa sistem körleşir. Ve kör bir sistem kaçınılmaz olarak duvara çarpar. 1944 Dünya Savaşı'nın ortasında insanlar yıkım içerisinden çıkmaya çalışıyor. Ve tam da o anda Friedrich Hayek bir kitap yazıyor. The Road to Serfdom. Bu kitap bir ekonomi kitabı değildi. Bir uyarıydı.
Hayek şunu söylüyor, en büyük tehlike kötü niyetli yöneticiler değil, iyi niyetli olanlar. Çünkü her şey böyle başlar. Bir kriz olur, devlet devreye girer. Sadece seferberlikler, sonra bir kriz daha, bir müdahale daha ve fark etmeden sistem değişmeye başlar. Hayek'e göre sorun şu. Kontrol arttıkça güç tek elde toplanır. Başta küçük kararlar, sonra büyük kararlar ve hayatın tamamı. Ve bir noktadan sonra geri dönüş zorlaşır. Çünkü insanlar alışır. Devletin karar vermesine, devletin yönlendirmesine. Ve en kritik kırılma da burada olur. Artık özgürlük tercih değil, risk gibi görünmeye başlar. İnsanlar şunu demeye başlar, biri kontrol etsin, yeter ki sorun çıkmasın. İşte Hayek'in korkusu tam olarak buydu. Zorla alınan özgürlük değil, gönüllü vazgeçilen özgürlük. Ve bu süreçte demokrasi bile değişir. Çünkü seçimler devam eder ama seçenler artık daralır, kurallar artar ama hareket alanı azalır. Ve bir noktadan sonra sistem hala demokrasi gibi görünür ama değildir. Hayek buna bir isim veriyor, köleliğe giden yol. Ve en çarpıcı cümlesi şuydu, özgürlük bir gecede kaybolmaz. Yavaş yavaş adım adım yok olur ve insanlar bunu fark ettiğinde artık çok geç olabilir. Bu hikaye bana da biraz tanıdık geldi. Tabii herkes Hayek'e katılmadı. Eleştiriler şunlardı, piyasa her zaman adil değildir. Eşitsizlik yaratır, krizleri kendi başına çözülemeyebilir. Özellikle de 1929 buhran sonrası birçok kişi Keynes tarafına geçti ve sonra ibre tekrar Hayek'e döndü. 1980'ler devletler küçülmeye başladı. Serbest piyasa yeniden popüler oldu ve Hayek'in fikirleri tekrar sahneye çıktı. Margaret Thatcher ve Ronald Reagan gibi liderler onun fikirlerinden ilham aldı. Bugün hala aynı sorun içerisindeyiz. Devlet ne kadar müdahale etmeli? Çünkü dünya değişti ama sorun değişmedi. Pandemi oldu, devletler devreye girdi, para bastı, devlet destek paketleri açıkladı, ekonomi ayakta tuttu. Sonra ne oldu? Enflasyon patladı. Bu sefer faizler yükseldi, piyasaya yine müdahale edildi. Yani hikaye hep aynı. Kriz, müdahale, yeni sorun, daha fazla müdahale ve her seferinde sistem daha fazla bağımlı hale geliyor. Şimdi kendine soruyu sor. Devlet müdahale etmese ne olurdu? Daha mı kötü olurdu? Yoksa sistem kendi kendini düzeltir miydi? İşte kimse bunun cevabını tam olarak bilmiyor. Ve tartışma burada kilitleniyor. Bir taraf diyor ki müdahale şart, yoksa sistem çöker. Diğer taraf diyor ki müdahale ettikçe sistem bozuluyor. Ve tam da bu noktada Friedrich Hayek'in sesi tekrar geliyor. Kontrol arttıkça özgürlük azalır. Bu sadece ekonomik bir cümle değil. Bir uyarı, çünkü her yeni düzenleme hayatına küçük bir dokunuş yapıyor. Bir yasa, bir kural, bir sınırlama. Tek başına önemsiz gibi görünüyor ama hepsi birleştiğinde büyük bir resmi oluşturuyor. Ve o resimde senin hareket alanın yavaş yavaş daralıyor. İşte kritik soru burada. Ne kadar fazla müdahale, fazla müdahaledir. Ve daha önemlisi, özgürlükten ne kadar vazgeçmeye razısın. Çünkü Hayek'e göre bir ekonomi tartışması değil. Bu nasıl bir dünyada yaşamak istediğinin kararı. Şimdi asıl soru şu. Daha güvenli bir dünya mı istersin yoksa daha özgür bir dünya mı? Çünkü Hayek'e göre ikisini aynı anda tamamen elde edemezsin. Belki de en tehlikeli şey özgürlüğünü fark etmeden kaybetmektir. Peki sen ne düşünüyorsun? Hayek mi haklı yoksa Keynes mi? Yorumlara yaz, üzerine konuşalım. Ve bu tarz içerikler için abone olmayı unutma.